Hoş geldin. Bugün seninle birlikte sayfaları arasında dolaşırken zihnini epey yoracak ama hayata, geçmişe ve bugüne bakış açını kökünden sarsacak bir kaynağı masaya yatırıyoruz. Merhaba. Evet, gerçekten çok katmanlı, çok ağır bir metin var önümüzde. Kesinlikle öyle. Bugünkü dosyamızda Tarih Vakfı tarafından hazırlanan Dersim 38'i Hatırlamak adlı sözlü tarih raporunu inceliyoruz. Belki şu an masanda çalışıyorsun, belki yoldasın ama emin ol bu duyacakların sadece geçmişi değil, bugün kim olduğumuzu bile yeniden sorgulatacak sana. Sözde başlarken hemen en başından çok hayati bir noktanın altını çizelim bence. Hı hı, kesinlikle. Masamızdaki bu kaynak 1937 ve 38 yıllarında Dersim'de yaşanan tarihi ve siyasi açıdan son derece hassas olayları konu alıyor. Bu derinlemesini incelemenin amacı bir mahkeme kurmak, tarihi yargılamak veya sağ ya da sol herhangi bir siyasi görüşün tarafını tutmak asla değil. Değil, aynen öyle. Bizim buradaki tek misyonumuz kaynağın bize sunduğu verileri anlamak. Orada kim haklıydı, kim haksızdı sorusuna değil, orada olanlar bu insanların zihinlerinde nasıl kodlandı sorusuna odaklanacağız. Yani yapısal olarak baktığımızda 4 farklı kuşağın hafızasının nasıl şekillendiğini tarafsız bir gözle inceleyeceğiz. Çünkü bir toplumun geçmişiyle yüzleşme biçimi bugünü nasıl yaşadığını belirliyor aslında. Konu hafıza olunca benim aklıma hep şey gelir, o klasik dijital fotoğraf makinesi analojisi. Evet, çok sık yapılır o hata. Değil mi? Sanki bir olay yaşanır, beynimiz onun fotoğrafını çeker, hafıza kartına kaydeder ve yıllar sonra o anı piksel piksel aynı netlikte geri çağırırız sanıyoruz. Fakat masamızdaki bu akademik analizler insan belleğinin hiç de böyle çalışmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. İnsan zihninin çalışma biçimi, o dijital kameradan çok daha organik bir süreç. Raporda bellek çalışmaları alanında öne çıkan Schutzun ve Tulving gibi araştırmacıların kavramları var. Onların felsefi ve psikolojik yaklaşımlarıyla baktığımızda şunu görüyoruz. Bellek son derece seçici. Geçmiş, olduğu gibi saklanan durağan bir nesne değil. Bugünün koşullarıyla yeniden kurgulanıyor değil mi? Aynen öyle. Bugünün korkuları ve ihtiyaçlarıyla her an yeniden kurgulanan bir yapı. Yani hatırlamak eylemi pasif bir geri çağırma değil, aktif bir inşa süreci. Ki bu da bizi rapordaki o devasa sosyolojik çatışmaya getiriyor bence. Resmi bellek ve toplumsal bellek uçurumuna. Kesinlikle. İki bellek türü arasındaki o kopukluk metnin en vurucu yerlerinden biri. Resmi bellek dediğimiz şey hepimizin bildiği o yapı. İşte okullarla, ders kitaplarıyla, dikilen heykellerle yukarıdan aşağıya doğru kurgulanan bir hafıza. Her şeyin yazılı, her şeyin belgeli olduğu bir alan. Ama kaynağın bizi götürdüğü Dersim coğrafyasına baktığımızda yazılı kültürden ziyade binlerce yıllık bir sözlü kültürün hüküm sürdüğünü görüyoruz. Masallar, ağıtlar, türküler. Tam da o noktada sözlü tarih o resmi belgelerin soğuk dilinin giremediği kılcal damarlara sızıyor işte. Sözlü tarih görüşmeleri yapıldığında anlatan kişi geçmişi sadece raporlamıyor, o anıyı dinleyen araştırmacıyla birlikte o odada yeniden üretiyor aslında. Bir adam metnin retorik analizine, yani o kelimelerin savaşına girmemiz lazım bence. Kesinlikle. Kavramlar çok zıt çünkü. Resmi belgelerin dilini incelediğimizde olayların merkezi otoriteyi tesis etmek için yapılmış bir isyan bastırma, devleti entegre etme, medenileştirme. Hatta o dönemin tıp metaforlarıyla ıslah veya cerrahi müdahale olarak adlandırıldığını görüyoruz. Evet, devlet kendi bürokratik diliyle bir anlam çerçevesi çiziyor, fakat halkın diline indiğimizde kelimeler tamamen değişiyor. O kelimeler arasındaki tezat, yaşanan psikolojik kırılmayı çok net özetliyor aslında. Görüşülen yöre halkı, bu olaylardan bahsederken neredeyse hiçbir zaman isyan kelimesini kullanmıyor. Onların dilinde bu sistematik bir katliam, kırım ya da Zazaca'daki karşılığıyla tertele, yani her şeyin altüst olması demek. Felsefi analizini yaparsak tam bir nihilizm hali bu. Tüm değerlerin, anlam zeminlerinin çökmesi. Evet, halk devlete felsefi bir soru soruyor kendi içinde. Eğer bu bir isyansa bizim ordularımız nerede diyorlar. Neden kadınlar hedefe konuldu, neden dağdaki ağaçlar, ormanlar bile yakıldı? Bu varoluşçu bir sorgulama işte. Bu insanlar sadece evlerini kaybetmiyorlar. Bir devlete, bir hukuka, bir dünya düzenine olan inançlarını kaybediyorlar.
İsyan ile katliam söylemleri arasındaki bu uçurum aynı zamanda moderniteye getirilmiş çok güçlü bir eleştiri. O yıkımın devletin evraklarındaki karşılığı beni okurken gerçekten dondurup bıraktı. Masadaki belgeleri incelerken bir detaya rastladım. Hüseyin Aygün'ün çalışmalarına da atıfla raporda çok çarpıcı bir bürokratik detay var nüfus kayıtları ile ilgili. 001938 meselesi değil mi? Evet. Hayatını kaybeden bazı geniş ailelerin tüm üyelerinin ölüm tarihleri nüfus defterlerine 00-1938 olarak girilmiş. Bir aileyi düşün, dede, anne, baba, çocuklar, hepsinin ölüm tarihi bir yılbaşı gecesinin 0. saati. Bu inanılmaz bir otopsi masası metaforu yaratıyor metin içinde. Tamamen öyle. Soğuk bir devlet dairesinde koca bir ailenin varlığının tek bir kalem darbesiyle sıfırlanması, Yapısal ve kolektif travmanın evraklara kazınmış halidir bu. Bireyin o tarifsiz acısı devletin soğuk bürokrasisi içinde görünmez kılınıyor, rakamlara indirgeniyor, psikolojik bir yabancılaşma bu. Düşünsene, geride kalanlar bizim tüm sülalemiz nasıl aynı saatte ölmüş olabilir diyerek o resmi gerçekliğe karşı kendi yaşanmışlıklarını savunmak zorunda kalıyorlar. hukukun nasıl esnetildiğini gösteren o meşhur idam hikayesi var bir de. Seyit Rıza ve oğlunun idam kayıtları beni çok sarstı. İnfazın gerçekleşebilmesi için yasal yaş sınırlarına uyulması gerekiyor ya. Evet, babanın yaşı küçültülüyor, gencecik oğlunun yaşı ise büyütülüyor anlatılara göre. İkisi aynı anda dar ağacına gönderilebilsin diye. Bu detayın tarihi bir kesinlik olup olmaması bir yana, kolektif hafızaya bu şekilde kazınmış olması çok mühim. Toplumun gözünde yasa insanı koruyan bir kalkan olmaktan çıkıp, kılıfına uydurulan acımasız bir cezalandırma aracına dönüşüyor. Yasanın bu şekilde algılanması o varoluşsal zemin kaybını daha da derinleştiriyor tabii. Üstelik raporda gördüğümüz kadarıyla süreç sadece çatışmalarla sınırlı kalmıyor. Toplumsal hafızayı asıl paramparça eden süreçlerden biri de sürgün boyutu. Ah evet, o sürgün günleri başlı başına bir cehennem tasviri. İnsanların evlerinden koparılıp batı illerine, mesela Antalya'nın o dönem sıtma kaynayan bataklık alanlarına gönderilmesi, 9 yıl boyunca dilini bilmedikleri topraklarda cami köşelerinde yaşamak zorunda bırakılmaları. Sürgünün toplumsal cinsiyet boyutu, metnin en travmatik katmanlarından biri. İki tutam saç belgeseline de konu olan, ailelerinden koparılıp evlatlık verilen o kayıp kız çocukları var. Ama psikolojik ve sosyolojik bağların nasıl koptuğunu gösteren çok daha sarsıcı bir detay, annelik aktarımının yok olması. Evet, o kadın anlatıcının sözleri, inanamadım okurken, bize anneliği öğretecek yaşlı kadınlar kalmamıştı diyordu. Aynen öyle. Gencecik kızlar çocuk doğuruyor ama nasıl bakacaklarını bilmedikleri için ilk çocukları bakımsızlıktan ölüyor. Ancak ikinci, üçüncü çocukta hayatta tutmayı öğrenebiliyorlar. Bir toplumun ana erkil bilgi aktarımının o kültürel genetiğin kesintiye uğraması bu. Gerçekten yürek burkan bir detay. Peki devlet tüm bunlara nasıl bakıyordu dersek, o İsmet İnönü anekdotu var raporda, iki farklı dünyanın çarpışmasını özetliyor resmen. Evet, sürgünde perişan olmuş bir grup yaşlı adamın İnönü'nün karşısına çıkması olayı. Paşam bizi affet, memleketimize dönelim diyorlar. İnönü'nün cevabıysa devletin olaya bakış açısının ta kendisi. Biz sizi cehennemden kurtardık, cennete getirdik. Daha ne istiyorsunuz diyor. Sen de bir anlığına düşün, dinleyen kişi olarak, dağlarını inancını kaybeden bir insan için bu cümle ne ifade eder? Cehennemden cennete geçiş metaforu, sosyolojik olarak harika bir modernite eleştirisi örneği. Kesinlikle. Devletin gözünden o dağlık alanlar bir cehennem, medeniyetin merkezi ise cennet. Fakat teoride kusursuz duran bu modernite dayatması, insan hayatına değdiğinde iflas ediyor. O sürgün edilen insanlar için cennet, kutsal saydıkları Munzur Nehri'ne dokundukları yer. Devletin onlara sunduğu o sözde cennet ise gerçek bir cehennem aslında. Peki sonra ne oluyor? 9 yılın sonunda hayatta kalanlar memleketlerine dönüyorlar ama o devasa acı o yıllarda kalmıyor tabii. Burada psikolojik analiz bağlamında beni en çok etkileyen kavram devreye giriyor. Travmanın radyoaktivitesi. Psikanalist Yolanda Gampel'in ortaya attığı bir kavram o. Evet, Çernobil'i hayal et diyorum hep kendime. Bir nükleer patlama olur, radyasyon toprağa sızar ve 4 kuşak sonra doğan bir çocuğun bile ruh sağlığını içten içe zehirler. Rapor bize bu dehşetin nesilden nesile nasıl aktarıldığını 3 kuşak üzerinden çok güzel modelliyor.
Birinci kuşak, yani o cehennemi bizzat yaşayanlar susmayı tercih ediyorlar, acıyı içlerine gömüyorlar. İkinci kuşak anne babalarının o ağır sessizliği içinde büyüyor ve hayatta kalmak için inkar ve kimlik gizleme stratejisini benimsiyor. Üçüncü kuşak ise o sessizliğin patladığı yer. O çocuklar araştırmacı bir kuşağa evriliyor. Dedelerinin masal diye anlattığı şeylerin kendi ailelerinin kanlı tarihi olduğunu fark ediyorlar. Ama bu aktarım her zaman kelimelerle olmuyor tabii. O radyoaktivitenin insanın bedenine yapıştığını anlatan bir emalenge hikayesi var kaynakta. Orada psikolojide somatikleşme dediğimiz kavrama geliyoruz. Kelimelere dökülemeyen o korkunun insanın bedeninde fiziksel bir sakatlık olarak ortaya çıkması. Emalenge, yani aksayan Emine hikayesi bunun klinik düzeydeki en çarpıcı yansıması. 1938'de cesetlerin altında kalarak sağ kurtulan ama bacağı sakatlanan bir kız çocuğu o. Yıllar geçiyor, köyün gençleri sokakta topallayarak yürüyen Emine'yi gördüklerinde ilkiliyorlar. Onda sadece yaşlı bir kadın değil, 38'in o ağır korkusunu görüyorlar. Raporda biri, biz onu gördüğümüzde korkuyu görüyorduk diyor. Bastırılan hafıza bedende saklanmış işte. Emine teyze tek kelime konuşmasa bile bedeni o toplumun bastırdığı korkunun görünür sembolü oluyor. Bu korku hali bizi kimlik inşası konusuna getiriyor mecburen. O kimliği bir yük gibi taşımanın, saklamak zorunda kalmanın yarattığı yıkımlar var bir de. Mesela Denizli'de komando çavuşu olarak askerlik yapan gencecik bir adam, sırf memleketinin Tunceli olduğunu söylediği için komutanından dayak yiyor. İş görüşmelerinde potansiyel isyankar damgası yememek için kimliklerini gizleyen insanlar var. Yabancılaşma ve kimlik dağılması kavramlarıyla açıklıyoruz bunu sosyolojide. Sürekli bir öteki olmak, bireyin kendi köklerine karşı savunmacı bir tutum geliştirmesine yol açıyor. Bu noktada ana dil, yani Zazaca devreye giriyor. Dil bir sığınağa, psikolojik bir direniş kalesine dönüşüyor. Yaşlıların resmi dairelerde Türkçe konuşurken ne kadar mesafeli olduklarını ama kendi içlerindeki sırları anlatırken aniden ana dillerine geçiş yaptıklarını anlatıyor görüşmeciler. Çünkü kendi benliklerini yalnızca o dilin içinde güvende hissediyorlar. Bir de raporda bahsedilen bölgedeki diğer ötekiler detayı var. Sadece Aleviler veya Zazalar değil, Ermenilerin de devletin bu müdahalesinden nasıl etkilendiği anlatılıyor. Sürgüne gittiklerinde bu kez Kürt veya Gavur denilerek ikinci bir ötekileştirme duvarı örülüyor onlara. Kimlik krizini özetleyen çok güçlü bir amca vasiyeti vardı metinde. Ah evet, ne devletten kopun ne de aşırı hizmet edin, devlete su getirenin de sucu aynı, bardağı kıranın da. Bu o kadar felsefi ve sosyolojik ağırlığı yüksek bir cümle ki, psikodinamik bir analizle buna "gardiyan da mahkum da benim" paradoksu diyebiliriz. Kesinlikle. Devlet bir yandan seni ezen, kimliğini silen gardiyan. Ama diğer yandan hayatta kalabilmek, çocuklarına gelecek sunabilmek için yaslanmak zorunda olduğun tek yapı. Bu varoluşsal çelişki insanların zihnindeki devlet imgesini parçalıyor. Bilinçaltı devleti bir tehdit olarak görürken, günlük yaşam pratiği çocuğum okusun, memur olsun telaşında. Tam bir tutulma hali bu. Yavaş yavaş bu zorlu ama aydınlatıcı okumanın sonuna geliyoruz. Tarih Vakfı'nın yüzlerce saatlik sözlü tarih görüşmelerini, felsefi saptamaları, o sessizliğin radyasyonunu konuştuk. Tüm bu analizleri alt alta koyduğumuzda elimizde ne kalıyor sence? Genel bir değerlendirme yaparsak. Raporun yapısal analizine baktığımızda en büyük gücünün geçmişteki bir acıyı istatistik olmaktan çıkarıp hala nefes alan bir özneye dönüştürmesi olduğunu söyleyebiliriz. Çıkaracağımız ana ders ise şu: toplumsal düzeyde yüzleşilmemiş tarihsel acılar sadece mağdurlar için değil, o toplumun tamamı için kanamaya devam eden bir yaradır. Kesinlikle öyle. O yüzleşmeme hali, demokratik bir toplum olmanın önündeki en kalın duvar. İnsan zihni bastırılan travmaları unutmuyor, bir gün başka bir toplumsal öfkede mutlaka gün yüzüne çıkarıyor. Tam olarak böyle. Kapatırken seninle en başta yaptığımız o sessiz anlaşmayı hatırlatmak isterim dinleyenimize. Bizler bugün burada yargıç cübbesi giymedik. Biz sadece o yüzlerce saatlik sözlü tarih görüşmelerine, kelimelerin ve hafızanın savaşına tarafsızca ayna tutmaya çalıştık. Geçmişin geçip gitmediğini, bugünümüzün merkezinde oturduğunu anlamak için farklı pencerelerden bakmak zorundayız çünkü. Kesinlikle. Ve bugün sana veda ederken o sözlü kültürden çıkıp
hepimizin içinde yaşadığı dijital çağa dair kışkırtıcı bir soru sormak istiyorum. Düşün ki 1938'de hiçbir teknoloji yokken, masallarla, aksayan bir kadının sessizliğiyle aktarılan bir travma, 4 kuşak boyunca insanların genetiğine işleyebiliyor. Peki ya bugün? Her anımızı saniye saniye kaydettiğimiz bu dijital çağda, acaba asıl hislerimizi, utançlarımızı, o eski sözlü kültür kadar dürüstçe geleceğe aktarabilecek miyiz? Yoksa teknoloji sayesinde her şeyi hatırladığımızı sanarken, kendi kurduğumuz bu dijital hafıza çöplüğünde asıl gerçeği, kendi sessizliğimizi çok daha iyi saklamayı mı öğreneceğiz? Bu fikirle seni baş başa bırakıyorum. Bir sonraki dosyamızda görüşmek üzere, hoşça kal.